Since when you're gone, 'cause I'm missing you. All my deepest thoughts you see right through. I know you're the one, you're bright, you shine. I know where's your hope is to say this right. Oh baby, baby, feel like a fool when you're gone. You drive me crazy. Feeling so strong when you're around. Oh baby, baby, feel like a fool when you're gone. You drive me crazy. Feeling so strong when you're around. Since when you're gone, 'cause I'm missing you. Without you, like my morning just feels so blue. Only you're the one, you're bright, you shine. I could try your smile 1,000 times. Since when you're gone, 'cause I'm missing you. All my deepest thoughts you see right through. Only you're the one, you're bright, you shine. And it makes your home is the safest one. Since when you're gone, 'cause I'm missing you. Since when you're gone, 'cause I'm missing you. Oh baby, baby, feel like a fool when you're gone. You drive me crazy. Feeling so strong when you're around. Oh baby, baby, feel like a fool when you're gone. You drive me crazy. Feeling so strong when you're around. Evet, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da son defileye geldik. Açıkçası benim şahsi kanaatim birazcık en iyi sona sakladık gibi geliyor. Çünkü muhteşem bir show izledik. Nedo Bay Nedret Taciroğlu markasının gerçekten ihtişamlı koleksiyonuyla biraz önce baş başaydınız. Ve konuklarımız da çok özel. Markanın yaratıcılarından Sayın Yasemin Taciroğlu ve Türkiye'nin stil ikonlarından Derin Mermerci. Harika iki konuğum var. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Gerçekten muhteşem bir koleksiyon olmuş. Hemen daha fazla sizi tutmadan yaratım süreciyle başlayalım isterim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ikinize de. Derincim iyi ki varsın, iyi ki geldin. Sen de öyle. Aynı şekilde ve Hepimizin çok ilham güzelmiş. perisisin. Müthiş. Müthiş. Aslı'cığım çok teşekkürler güzel sözlerin için. Senin beğenmen çok önemli benim için. Ne demek? Evet bu değişik bir dönemde hepimiz için. Bir yolculuk olarak değerlendirdik bunu Nedret Hanım'la beraber. Ve bu Galata Port Paket Postanesi'nde çekildi hem defile hem de görseller. Bu bir yolculuk olarak değerlendirdik. Hepimizin bir bilinmeyene gitti ama biz buna bir pozitif, bir rüya alemi gibi bir yolculuk
olsun istedik. O yüzden romantik pastel tonlar, feminen çizgiler. İlk defa da daha hazır giyim koleksiyonu yaptık. Daha kolay ulaşılabilir. Akşam yemeklerinde, yaz davetlerinde kolay giyilebilecek bir koleksiyon olsun istedik. Öyle. Kumaş yapısından biraz bahsedebilir miyiz? Bana son derece böyle tiril tiril uçuşan romantik dokular geldi. Yani gördüğüm anda İlk o defa ferahlığı hissettim. koton kullandık. Gömlekli kumaşlar böyle daha spor olsun istedik biraz. İpek şifon, ipek organza, dantel, makromeler zaten bizim çok Şifonlar sık muhteşem. kullandığımız. Hemen Tansa'ya. Evet. Hemen. Zaten Tansa'ya, ailecek. süper. Hepsi bizim için. Hemen yeri var. Hepsi için ayrı ayrı. Danteller bana. Aynen. Bir ayıracağız bunları. Aynen. Şimdi bu ilk dijital moda haftamız. Bu dijital süreçte yer almak, şimdi normalde bir defile yapardınız. İşte Derin Front Row'da olurdu, diğer Aynen. arkadaşlarla beraber el sallama Tabii. ve kapanış. Şimdi şu an çok daha farklı bir tecrübe yapıyoruz. Bu sizin üzerinde nasıl etkiler bıraktı? Yani nasıl bir ruh halindesin şu anda? Valla yine heyecanlıyım yani. O zaman da defile zamanı heyecanlıydım. Benim için çok bir şey değişmedi sanırım. Yaptığına özen gösteren herkesin o heyecanı her zaman taşıdığına inanıyorum. Bir kere bir emek sarf ediyorsunuz ve bunu sevdiklerinizle, müşterilerinizle, sizi takip edenlerle paylaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu bu. Tabii dijital olduğu zaman aslında bir taraftan daha kolay kontrol etmesi, organizasyonu bir nevi. Ama tabii çok değişik bir deneyim. Hepimiz bunun sonuçlarını beraber yaşayıp göreceğiz. Artılarını, eksilerini diye düşünüyorum. Evet, Bu uzun genel. soluklu bir şey yani. Şu an sunuyoruz. Daha sonra bunun satışına geçiyoruz, pazarlamasına geçiyoruz. Derin, mesela bir yandan da ikiniz de diğer moda haftalarına çok takip eden insanlardansınız. Normalde belki bu dönemde ikinizin de Paris'te olması gerekirdi. Normal koşullar altında, eğer vakit ayırabilirseniz ya da. Satışa zaten biz Paris'e Evet, gidiyorduk siz her kafadan seferinde. hani belki de defileyi takip etmek için. Şu an içinde bulunduğumuz durumda dijital moda haftasını nasıl bir kıymet veriyorsunuz? Takip ediyor musunuz? Diğer moda haftalarını, Milano'yu ya da Paris'i online olarak takip etme şansınız oldu mu? Yani ben takip edemedim açıkçası ama şöyle bir durum oldu bu. Yani mesela şu anda bulunduğum ortamdan çok memnunum. İyi ki böyle bir okazyon oldu. Sen de iyi ki bana haber verdin, geldim. Çok keyifliyim. Kızlar da uyumuştu çünkü. Çok güzel bir saat oldu bu. Teşekkür ederim. Ama hakikaten yani şimdi hayat o kadar hızlı ilerliyor ki bazı önceliklerin değiştiği için eskisi gibi takip edemiyorsun. Ama şimdi güzel bir şey görünce keşke daha çok takip etsen diyorsun ki ben şu an onu düşündüm ya bir anda heyecanlandım böyle senin koleksiyonu görürken çok da güzel olmuş. Ben açıkçası yani hani bu ekibin inşallah pandemi sonrasında bütün herkes için de geçerli bu. Başka yerlerde de bir gün denk gelip hep birlikte yine başka bir moda haftasına birlikte şahit olmayı isterim. Yani ne yalan söyleyeyim bir enerji olaraktan isterim ama ben bu sürecin de bu kadar iyi yönetildiğini görmekten mutluyum. Bence bu da çok Evet, güzel olmuş. aynen öyle. Yani bu da çok değişik bir tecrübe. Ve bence Zaten gayet okey. yeni deneyim oluyor bu bütün dünya için. Onun için takip ediyorsak, sektörün içindekiler bunu takip ediyor tabii. Daha Evet. çok buying yapanlar, tasarımcılar, kesinlikle. teknolojik. Çünkü tamamen işin teknolojik boyutu. Yani sizin o kumaşı dokunmadan o satın almacı, o müşteriye, yani bu mağazalar için, seri üretim için geçerli bir şey. O duyguyu yansıtmanız gerekiyor. İşte 3 boyutlu bir görsel, ayrıca bir çekim, ayrıca bir defile. Bunun hayal gücünü zorlayan örneklerini gördük moda haftalarında. Yani dünyanın işte ormanların içinde vesaire. Tabii herkes bütçesine, imkanlarına göre bu şekli geliştirecek dijitalleşmeyi anladığım kadarıyla. Şu an Ama baksanıza yani ne kadar kısa zamanda ne kadar normalleştirdik olayı. Şu anda hiç kimseye garip gelmiyor bu değil mi? Yadırgamıyoruz Evet, yani. doğru. Bence Alıştık. Hayır, adapte çok, olduk. çok hoş duruyor yani. Hani bu da insanoğlunun bence ne kadar esasen akıllı yaratıklar olduğunu gösteriyor. Hemen adapte olduk ve çok da şık olmuş koleksiyon. Kesinlikle. Fotoğraflar harika. Çok teşekkür ederim. Görsel Emre doğru, harika. sağ olsun. Harika, mekan harika. Evet, çok güzel. Konuğumuz da bugün Ben de çok beğendim. aksesuarlar dikkatimi çekti. Püsküllü çantalar vesaire. Evet, evet. İşte bunu biraz aslında Nedir annem hippie bir ruhu var onun. Kimse onu beklemese de. Çok bunu şey yapıyor ve deri, saçaklar vesaire onun hep sevdiği, benim de öyle. Bu koleksiyonda biraz bunu günlükleştirirken o bohem havaya da sokmak istedik. İşte kemerleri taktığımız yer, düşük beller, biraz
bir farklı bir havası olsun istedik. Onun için aksesuarlara da yer verdik. Aynı ayakkabılarda vesaire, kemerlerde. Böyle tatlı bir bohem hava da estirmiş ama çok da kaliteli ve romantik de dokunuyor. Evet, yani kendi çizgimiz ve kadınımızdan uzaklaşmadan, çünkü bizim müşteri kitlemizin takip edip yani ve ruhumuzu, bunu daha kolay, yani akşam yemeğinde de, bir deniz kenarında, bir ufak bir davette de giyilebilsin istedik. Çok yine el işleri var, yine drapeler var, yani yine dantel çok var, Fransız dantelleri, o bizim DNA'mızda olan şeyler zaten. Pliseler vesaire, onları daha günlük hayata taşımaya çalıştık. Tam da demin bahsettiğimiz mevzudan bahsetmek istiyorum. Şimdi sizin için kafanızda yarattığınız bir müşteri kitleniz var mı? Bir Nedo kadını nedir? Nasıl bir insandan bahsediyoruz? Nasıl bir zevki olan bir insandan bahsediyoruz? Yani bir kere ne istediğini bilen, kendine güvenen, seçtiği parçayı kendinden bir şey katarak giyebilen. Yani tam da bu sırada mesela ideal kadınımız, seninle konuşuyorduk. Evet. Hakikaten derin. Annem için de benim için de. O da dümdüz bir şey giyer yeri geldiği zaman ama güzel bir mücevher takar. Bir anda onu bambaşka bir havaya, ya da dünyanın en iyi abiyesini giyer en önemli davete. Yani işçiliği, zarafeti, görgüsü, kumaşı, belli bir görgü seviyesi. Onu zaten çok narin de bir kadın. Hem çok güçlü bir kadın, hem çok zarif, narin ve duygusal bir kadın. O yüzden hani tam bizim aslında o romantik ama çok güçlü kadınımıza da ideal bir örneği derin. Onun için de çok arzu ettik bu akşam bizle olmasını. Sağ olsun, kırmadı, geldi. Keyifle. Ve gurur duyuyorum böyle bir arkadaşım olduğu için de hakikaten. Biz yayından çıkıyoruz. Derin de koleksiyonuyla şu anda gündemde. Aynen. Ama bir yandan da şey sormak Ya istiyorum. ben bu romantikliği özlemişim ama şimdi Değil mi? bakıyorum ne kadar, baksana şunların güzelliğine. Yani bazı looklar var hakikaten. İstesen bu kadar mı benim tarzım olur? Yani hemen onu giy, üzerine bir kot ceket at. Aynen. Artık Deri ceket, zaten sen bence botlarınla. düğünler de biraz değişecek çocuklar. Bence daha çok böyle sahillerde Açık düğünler hava. olacak. Daha belki böyle bir hani orman içinde, doğa içinde düğünler olacak. Bu romantikliği ben seviyorum. Buraya mesela minicik çiçekler Aynen, takabilirsin. aynen. O Helenistik hava da Aynen. yavaş Ama yavaş bu- geri bu gelebilir. romantiklikle çok rahat o tüller uçuşacak. Bence zaten biraz yani daha az, daha sade, daha öz. Yani bu romantiklik bence şu an her şey olması gerektiği gibi oluyor. Belki de esasen evren bizi olması gerekene götürüyor bu şekilde Evet, yani. belki de, Bu da evet. bir dönem yani süreç. Baksana şunların güzelliğine. Hangi parçalar en çok sana hitap etti? Koleksiyonun geneli zaten tarzını örtüşüyor Bu ama mesela bunlar benim için mesela çok. direkt Ben sen. maviyi Tansa'ya kestirmiştim. Bunlar yine ben ve Tansa çok açıkçası. şey. Bu dediğim şeyler hep ama hep yani her türlü yerde giyebilirsin bunu. Artık bir şeyi aldık mı her yerde giyebiliyor olmamız lazım. O bir lüks. Ve o lükse biz sahip olmalıyız. Çünkü aklını kullanırsan eğer çok pratik bir hayat ve onun karşında çok az bir eforla çok asil ve şık durabilirsin. Ben buna inanıyorum yani hakikaten. Şimdi demin dediği örnek de o. Yani İşte iyi parçalar, kalite, tasarımcı burada ön plana çıkıyor. Yani bir kot, bir aldığın- beyaz tişört, Aynen. üzerine bir mücevher takabilirsin. Bence bu hani eskiden vardır ya mücevher düğünlere takarız. Evet. Atıyorum sana yani o zaman. Bence de tam tersi olmalı. Bir kot, bir beyaz tişört, bir mücevher. Sen okeysen ama takmak için değil ya da insanlar öyle yapıyor diye değil. Sen kendini iyi hissediyorsan bence artık böyle olmalıyız. Ya. Hiç kimsenin toplum baskısı içine değil de daha çok kendimizi ifade etme taraftarıyım Tabii, ben. Ve nasıl mutluysak, hep söylerim zaten en büyük lüks sağlık. Ondan sonra da nasıl iyi hissediyorsak yani. Bir de hayat okazyonlar da değişiyor, işte durumlar değişiyor. Yani Kesinlikle. bu korona gerçekten hepimiz için farklı bir süreçti ve ama yine de kaliteli parçaya yönelmeyi konuşuyorduk Evet, demin. Yani o doğru, çünkü iyi bir parça aldığın zaman sen onu 5 yıl sonra bir deri ceketine Zamansız, giyebiliyorsun. tabii ki zamansız. Bir botunla kombinleyip ya da bir düğünde şık bir stilettoyla da gidebiliyorsun. Kesinlikle. O yüzden burada buna hepimiz galiba daha önem veriyoruz. Bu da çok bizim marka açımızdan büyük bir şans. Çünkü biz kaliteye hep çok önem verdik. Yani ne olursa olsun asla en iyi kumaş, en iyi dikiş, en iyi işçilik ve hep modern çizgilerde. Onun için biz bazı ürünlerimiz belki 7 sene önce ama müşteri aynı ilgi ve şeyle Tabii. hem giyilebilir aldıktan sonra hem de o zamansızlığı koruyor. Onun için bu açıdan ben çok mutluyum açıkçası buna döndüğümüz için. Ya bugün mesela konuştuğumuz konulardan biriydi. Şimdi artık trendlerin sonuna mı geliyoruz? Yani tamamen zamansızlık
Ya da mevsimsizlik vesaire. Eskiden işte bir şey olurdu, ne bileyim bir Gucci stripe, herkes koştur koştur onu alırdı. Ya da işte ne bileyim mağaza zincirlerinde knockout'unu gördük, onu budur falan filan. Bir noktadan sonra ciklet gibi de ondan sıkılarak onu terk ederdik. Şimdi acaba o nosyon bir anlamını yitirdi mi? Artık daha böyle zamansız parçalara mı yöneleceğiz? Ya da ne bileyim O daha belli bir sade mi görgü ve olacak? yaşanmışlıkla oluyor sanırım ama yine bir moda, trend, kadın ruhu oldukça yeni, farklı, işte bir alışveriş. O biraz doyum, ruhen olan ilişkiniz, tatmininiz hayattakilerle ama bence bu hem zamansız parçalar hem de gösteriş bir şekilde geri dönecek. Çünkü şu an bir de bastırılmış bir duygular var hepimizin Evet. içinde yani o da başka bir gerçek. Çok da giyinemiyoruz, çok da gidemiyoruz, çok da gezemiyoruz. Böyle de bir durum var. Bakalım ileriki dönemlerde nasıl Evet, bir... mesela genelde baktığımız zaman büyük işte buhran ya da savaş dönemlerinden sonra büyük markalar ekstravagan koleksiyonlarıyla patlama yaratırlar. Her şey excess, çok fazla kumaş vesaire. Belki böyle bir noktaya geliyoruz. Şimdi burada tam da söylemek istediğim konu Nedo markası özellikle son 2 sene içerisinde birçok dünya starının üzerinde gördük. İşte Beyoncé'sinden J-Lo'suna Aynen. birçok bir ivme kazanmıştı. Özellikle Kırmızı Halı'da da çok büyük bir iddia ile devam ediyordu. En çok seni geri dönüp baktığında heyecanlandıran, ya iyi ki bu da giymiş dediğin isimler neler? Jennifer Lopez Grammy'de gerçekten çok heyecanlandım. Ay be ne güzeldi. Ay ne kadar yakışmıştı o. Evet, Hatırlıyorum. Beyoncé'de herhalde ilk defa bir Türk tasarımcı giydi. O da beni çok duygulandırdı, heyecanlandırdı. Bütün emeklerinin beğenilmesi, seçilmesi, binlerce tasarımcı arasından onların önüne serilen çok gurur duydum tabii. İnşallah o ihtişamlar geri döner. Az kaldı diye düşünelim. Biraz Bence nete büyük getirmek. başarı bu ya. Yani hakikaten çocuklar. Tabii ki. Zaten düşününce Cannes Film Festivali'ne Vay be. çok hazırlık yapmıştık mesela bu sene. Sonra iptal oldu. Önümüzdeki sene umarım. Şimdi şöyle baktığımız zaman da bir şeyleri nete getirmek açısından söylüyorum. Mesela Beyoncé'nin Nedo'yu tercih etme süreci nasıl gelişti? Biraz da bunun altını çizmek isterim, ya da J-Lo'nun. Evet, koleksiyonu görüyorlar. Yani stylistleri tabii bu kişiler. Dünyada ilk 2-3 kişiden bahsediyoruz şu anda bu konuda en yoğun. Onların da çok ünlü stylistleri var. Onların koleksiyonda beğendiği parçalar, onların ölçülerinde bizden istendi. Ölçülerini de yapıp yolladık ve doğru uygun buldukları organizasyonda giydiler. Yani o şekilde ilerledi. Evet, yani birçok şey hani yolladılar ettiler, çünkü sonuçta oraya dünyanın bütün var ya tasarımları neler geliyor. gidiyordur düşünsene. Yani. Yani yüzlerce parça gidiyordur öyle. Tabii. Yüzlerce kıyafet gidiyordur. Evet evet, yok yani. Çok gurur duyuyorum ben de. Gerçekten emeğinin karşılığı Buyur almak zaten. o. Duyacaksın zaten Çok yani. teşekkürler. Bu da büyük Derin, başarı. birazcık senin stil tercihlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin stil konusun. Aynı zamanda küresel anlamda da o şekilde diyebiliriz. Senin takımlama ya da giyinme tarzına Yasemin birazcık bahsetti ama mesela dolabında senin neler vardır? Uçsuz bucaksız bir closet'tan mı Ya bahsediyoruz? şöyle uçsuz bucaksız demek yanlış. Neden yanlış? Çünkü öyle tam düşünüldüğü gibi değil. İnan değil. Ama hep böyle bir kere çok tekrar da var. Yani işte çok deri ceket var mesela. Seviyorsun. Çok Yasemin de seviyorum. seviyor belli. Çok denim var. Çok seviyorum. Yani bir sürü şey var ama böyle tekrarlar. Tweed ceketlerim çok var mesela. Çünkü hep çok sevdim. Onun çok sevdiği birkaç deri ceketi vardır. Dönüp dolaşır onu giyer. Giyerim. Bu akşam giyecektim. Öyle mi? Çok böyle İnan- delikli. Alexander McQueen falan tarzı bir şey. mi? Aha, Alaya gibi bir Hamptons'da şey. second hand bir dükkandan almıştım. Bütün sırtı böyle değişik bir çizim falan ama inan sırf hep beni o deri cekette görüyorsun diye giymedim. Yoksa bununla da çok güzel oluyordu. Çünkü renkler hep bu renkler arkasındaki. Sırf senin için tweed ceket giydim bu akşam. Şöyle bence hakikaten hepimizin kendimizi iyi hissettiği bir dönem var. Bir look var. Ve bir yanlış anlaşılmasını da hiç istemem böyle bir şey ama bir fit olduğumuz bir vücut var. Evet. hissettim. Yani en büyük şıklık, sağlıklı, fitlik ve zayıflık esasen. Zayıflıktan kastım 0 beden, 2 beden, 34 beden, onları hiç öyle kıstas için almıyorum. Ama belli bir fitlik var ve o herkesinki kendine farklı. Çuval da giysen yakışıyor. Kendini sağlıklı, fit, iyi ve mutlu, özellikle mutluysan, gerçekten mutluysan zaten bence kadın, özellikle kadın parlıyor. Ve onu hiçbir şey önüne geçemez zaten, parlıyorsun. O yüzden ne giysen, şu anda senin giydiğin gibi güzel bir smoking ceket, Ki Nedo. senin giydiğin gibi bir deri ceket, benim yani zaten sen iyisen o parlıyor. Onun önüne kimse geçemez. Dolayısıyla kıyafetin
kesinlikle kadının önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk içeri girince wow kadının enerjisine bak parıldıyor denmesi benim tercihim. Yoksa bu ceketin hangi koleksiyon acaba falan ya da ne zaman almış gibi küçük böyle meraklı sorular değil de Yakıştırmak daha mühim. bir yakıştırmak yani hakikaten içimiz açıldı gibi. Yani hep pozitif bir de insanlar da pozitif olsun istiyorum. Herkes iyi olsun istiyorum zaten. Dolayısıyla stil benim için çok şeyle alakalı olan bir şey. Hepimizin ruh Huzur hali ve var. mutluluk. Yani bazen giyinmek istiyoruz, bazen istemiyoruz. Tabii canım. Evet. Yani bu kadın ruhunun çok gelip giden, işte diyorum ya yani derinde öyle parçalar vardır ki çok sade giyinir normalde ama o da özel bir gecede, kırmızı halıda, yurt dışında Sakladığım öyle parçalar Haute var evet Couture'ün yani. en özel En parçalarına bakar, Kızlar anlar. için de. Zaten bu bir görgü derken hepimiz, yani bizim yaptığımızda öyle belli bir seviyede, belli bir dikiş İşçilik gibi düşün. bunu görüp Bayağı anlamak ve takdir saatlerce etmek işlemişler gerekiyor. mesela Yani bu bir emek Evet. çünkü ve Ve başka saygı bir- duyuyorsun. Hepimiz saygı duyuyoruz. Mesela o emeğe saygı duyulması lazım zaten. Evet yani o o çünkü kıyafet gerçekten değil esasen. saatlerce, aylarca yapılan bir işin sonucu. Kesinlikle. Bir O sanat yüzden- eseri gibi düşün. Öyle öyle. Sanat. Ben öyle bakıyorum zaten Ben de öyle yani. bakıyorum. Kesinlikle yani. Kaç kişi çalışıyor? Emek harcıyorlar. Tabii ki. Saatlerce çalışıyorlar. Tamamen her şey elde yapılıyor vesaire. Tabii yani. aynen. Yani Peki artık günümüzde hani bir ara fast fashion çok fazla ortalığı domine ediyordu ve şu anda bütün bu emekten bahsettik ya. Onun için şu an tasarımcıya daha çok emek verildiğini, mesela tasarımcı yok resort koleksiyonuydu, yok oydu buydu, 8-9 koleksiyon çıkarma baskısı altındaydı. Zaten şimdi o durdu biraz. Evet. O çok iyi oldu. Yani bu aslında tasarımcılar için yani kendini kanıtlamaya çalışan belli bir şeyde bir nefes aldırdı. Bu o kadar zor ve yorucu bir yarış ki devamlı her gün sizden daha iyisini, daha yenisini yapmanızı bekliyorlar ve üstünüzde bir baskıyı düşün. baskı var. Bir sizin Hastalanırsın yani. Hasta yaratıp olabilirsin. bir de bunu satmanız ve yaşamanız gerekiyor. Yani bir yanınızda çalışan insanlar var, bir emek var. Tabii ki. O kadar büyük bir baskı ki bu psikolojik olarak da ve bu bir tek bizim ülkemizde değil, dünyanın her Tabii. yerinde. Alaya'da zamanında Vogue Amerika'ya kendi zamanlarını yani kendi zamanlarını verdi. Bu herkesin yaşadığı bir stres zaten. Evet. İmkanların el verdikçe sen bunu kendi zaman dilimlerinde yapmaya başlıyorsun. Ama şu an dünya öyle bir süreçten geçiyor ki herkese bir durun, hayatta önce sağlık, sonra gerisi gelir diye bir durdurdu gibi geliyor bana. Belki böyle bir süreçten geçmemiz gerekiyordu düşünsene. Belki de yeniden Ve davranışlarımızı değişir. bu meslek dalında değil yani bir sürü meslek dalında yani yavaşlamak, daha içe dönmek, özü Evet. dönmek, şükretmek, hep şükretmek üzerine bir süreç bence bu. Tabii en basitten sağlığın önemini şey yaptık, Tabii ki. düşündük. Yine şu anda geldiğimiz nokta bundan bir 6 ay önce bu olay daha en pik noktasındayken ben bu günleri göreceğimizi düşünmüyordum. Evet, neyse. Yani Ben şu de an bir moda şükür- haftası yapılması bile bizim Hiçbir için şekilde çok büyük bir beklemiyordum. şans. Yine çok şükür Aynen. çok iyi bir noktadayız yani. Evet. Söylediklerimi her şeyini tezat olaraktan bir soruyla kapatmak istiyorum. Bir sonraki projeyle ilgili konuşalım. Tam bütün bunları Vallahi söyledik. Biz de Tam durmuyoruz. tersine yasladık. Aynen o heyecanla yani böyle bir keyif ki aslında bu hayata bağlılık. Gerçekten işime aşığım. Bu dönemde bunu tekrar anladım. Ne kadar zor ve yorucu da olsa. Allah kimseyi işsiz bırakmasın. O yaratma Amin, gücüyle, o heyecanla hayata bağlı tutsun. Biz yeni koleksiyon için çalışmaya başladık. Çünkü bizi güzel günlerin beklediğine inanıyoruz ve daha yeni, daha farklı, daha şaşırtıcı, yine çok kaliteli, güzel bir koleksiyon için bakalım çalışmaya başladık biz. Güzel güzel sürprizlerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum zaman Teşekkür ayırdığınız Ben ederiz. ikinize de bize çok katıldığınız teşekkür için. ederim. Denincim Teşekkür çok ederiz. mersi. Çok sevgili Derime, çok Ellerinize sevgili sağlık. Yasemin. Çok Aslıcığım, teşekkürler. emeğine sağlık her zaman gibi. Teşekkürler. Harika bir koleksiyon olmuş. Bu çok ikinci güne çok güzel bir kapanış yaptık. Mercedes-Benz Fashion Week ikinci gününde beraberdik. Saat 1'den şu an herhalde gece 11 olmuştur diye tahmin ediyorum. Birbirinden kıymetli tasarımcılarla ve onların konuklarıyla bir araya geldik. İkinci günün hostu Aslı Barış olarak benden bu kadar diyorum. Ama birbirinden güzel koleksiyonlar bütün hafta boyunca işte bu adreste olacak. Herkese sevgiler diyorum. Bu muhteşem organizasyonu izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Bravo.